Kıymetli izleyenler, herkese merhaba. Bir paylaşımla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün kıymetli izleyenler, benim bahçemde denediğim, daha doğrusu hiçbir şey yapmadığım işlemi sizinle paylaşmak istiyorum. Tabii bahçemde çeşitli ağaçlar var. Zeytin ağaçları, ceviz ağaçları, meyve ağaçları mevcut. Her ağaçtan birkaç tane mevcut. Tabii ki bahçemin bir kısmına sebze dikiyorum, ekiyorum. Bir kısmında da ağaçlarımız var. Genelde tabii ağırlıklı olarak, ağaç olarak bahçemde zeytin ağacı var. Bu zeytin ağaçlarıma ben hiçbir şey yapmıyorum. Yani asıl konumuz bu bugünkü. Tabii ki kanalıma bayağı bir ben video attım. Ama bugünkü videoyu çok önemsiyorum. Niye derseniz bahçemde ben zeytinlerime herhangi bir ilaçlama yapmıyorum. Diplerini çapalamıyorum, sürmüyorum. Yani olduğu gibi bırakıyorum ve çok güzel de zeytinlerim oluyor. Bunu tabii ki çevredeki bahçe sahiplerine, tanıdıklarıma da öneriyorum. Ama tabii ki çok kabul görmüyor. Ama ben bahçemin son durumunu, gerçekten bir şey yapmadığımı sizlere göstermek istiyorum. Günümüzde çiftçi maliyetleri, yani tarım giderleri bayağı bir fazla. Tabii ki çiftçilerimiz mazotun pahalı olduğundan dert yanıyorlar. Gübrenin pahalı olduğundan dert yanıyorlar. Ama bunları kısmen yapmayabiliriz. Yani ben tabii ki buğday falan, mısır ekmiyorum. Yani nohut, mercimek ekmiyorum. Yani tarla tarımı yapmıyorum. O konuyla alakalı da tabii ki dünya çapında çalışmalar olduğunu duyuyorum Amerika'da. Yani doğrudan ekim yöntemi. Hollanda'da mesela, Hollanda bizdeki bizdeki birim alandan elde ettiğimiz gelirin, bizdeki elde edilen gelirin 10 katını alıyor. Yani çiftçilerimiz bunu araştırıyor mu? Yani Hollanda nasıl yapıyor? Tabii konumuzu dağıtmadan şimdi ben şöyle düşünüyorum. Esas başlangıçtaki düşüncem şuydu. Bir kere yerim küçük, traktör falan girmiyordu. Onun için ben tarlamı, zeytinlerimin dibini yani sürmedim. Gerek pullukla, gerek işte başka küçük çapa motoruyla ya da kültivatörle sürme işlemi yapmadım. Tabi bunları yapmadığım halde bakıyordum, gene aynı bu işleri yapanla aynı verimi alıyordum. Kıymetli izleyenler, benim gibi bahçe videosu çeken bir arkadaş da bakımlı sürülen, toprak işlemesi yapılan ve yapılmayan bahçeyi mukayese ettiği videosunun bir kısmını da sizlerin takdirlerine sunuyorum. Takdir sizin artık. Şimdi burada ben bir saat önce Cengiz abimize, Ümit abimize anlattık. Tarlalar sürülmeli mi, sürülmemeli mi diye. Hemen şimdi bir fark gördüm burada ben. O farkı size anlatayım arkadaşlar. Cengiz abi ben bir alayım. Şimdi bu sağ taraf bizim tarla sahibimizin yeri. Burası ise arkadaşlar komşu. Baktık ki burası daha çok sürülmüş güya. Çok sürülen tarla güzel anlamına gelmiyor arkadaşlar. Hemen sağ tarafta hiç sürülmeyen tarla, sol tarafta ise sürülen tarlanın meyvelerine bakacağız arkadaşlar. Keyfine bakacağız. Bakıyoruz ki meyvelerimiz daha küçük, yapraklar buruş buruş, meyveler buruş buruş. İkinci ağaca da bakalım. İkinci, üçüncü ağaç fark etmiyor arkadaşlar. Hepsi aynı. Tarlayı sürmek marifet değil. Hemen sağ tarafa sürülmeyen tarlamıza gelelim. Görüyoruz ki arkadaşlar yapraklar gayet mat, meyvelerimiz iri ve buruşmamış arkadaşlar, görüyoruz. Hemen ikinci ağaca da bakabiliriz.
Hiç sürüm yapılmamış burada. 35 dekar bir bahçe. Bakın meyvelerimize buruşma yok. Meyvelerimiz daha iri. Görmüş olduğumuz gibi. Sürülmeyen bir tarlayla sürülen tarla arasındaki fark. Biraz daha içerilere gidelim komşularla. Biraz deniz havası var burada arkadaşlar. Hemen ilk ağaca bakalım. Bakalım meyvemiz buruş buruş, küçük küçük. Baktığınız zaman Ümit abi, baktığınız zaman böyle çok güzel bir bahçe görünüyor değil mi sol taraf? Ben sizin tarlaya girdiğim zaman ne dedim? Çok beğendim dedim değil mi? Ve bunu da farkı da tarla sahibimiz demin fark etti. Bakın burası sürülmeyen bir tarla. Meyvesini görüyorsunuz. Yani daha ne kadar somut bir şey olabilir? Sürülmeyen ve sürekli sürülen sağ taraftaki tarla. Yani 5-6 yıldır bu işlemi yapmadım. Yine ilaçlama da yapmadım kıymetli izleyenler. Sadece ben gülleci bulamacı uyguladım. Yani 1-2 kere. 1-2 kere de kurt ilacı, tabii pişman oldum. Onu da aldığım için uyguladım. Tabii sözü bu kısmı fazla uzatmadan ben şimdi zeytinlerimi size göstermek istiyorum. Bakınız şurada ki zeytin ağacıma şöyle ben uzaktan da göstereyim. Geçen sene tabii şu altlarda dallar vardı genelde. Güzelce budadım. Tabii tepelerde zeytin yok. Şöyle göstereyim. Ama orta kısımlarında müthiş zeytin var. Şöyle bakınız kıymetli izleyenler. Evet, şöyle şu kısımları da göstereyim. Üst taraflarda da yani çok güzel zeytinim tutmuş. Şimdi kıymetli izleyenler dibini göstereyim. Yani buralar zaten taş parke döşedim. Burada bir tane de asma var. Yani hafif de bir çukur var. Ben salma sulama yapıyorum. Ama zeytinde güzel verim alıyorum. Yani sulama ve budama dışında kıymetli izleyenler hiçbir şey yapmıyorum. Bu birincisi tabii ki. Bakınız şurada benim bir tane siyah eriğim var. Yani 2 senedir hatta 3 yıldır bu böyle. Tabii niye böyle? Ben bu kısma sebze dikmeye başladım. Gördüğünüz gibi biberim, salatalığım, patlıcanım var. Yani bu eriğimdeki hastalığı şuna bağlıyorum. Sürekli dibini işliyorum. Buradaki faydalı tabii ki böcekler ölüyor. Artı bu eriğimin yani köklerine de zarar veriyorum. Gerçi dibine çok yaklaşmıyorum ama köklerinin de zarar gördüğünü düşünüyorum. Yani sürmeyle, toprağa işlemeyle ağaçlarımızın kökleri zarar görüyor. Şurada da bir cevizim var. Bu cevizimin de bu tarafı sarardı. Yani batı taraf oluyor bu taraf. Şimdi görüntü aldığım taraf yeni yeni toparlandı. Öbür tarafı çok güzeldi. Cevizleri de iriydi. Ama bu taraf toprağını işlediğim için buradaki köklere zarar verdiğimi düşünüyorum ve bu taraf dalların da daha cılız, daha verimsiz, daha sarı kaldığını düşünüyorum. Yani toprağı işlemek kıymetli izleyenler bence çok zararlı. Şimdi kıymetli izleyenler zeytinlerimin yoğun olduğu yere bakalım. Yine bakınız bu da siyah erik. Kıymetli izleyenler çok yaprakları yeşil ama şuna bakıyorsunuz sapsarı. Bunun ikisini de aynı zamanda diktim. Geçen sene de güzel budamasını yapmıştım. Bakınız burayı çok işlemiyorum. İlk defa şu taraflara bamya dikmiştim kıymetli izleyenler. Tel örgü vardı bu tarafta şu zeytine doğru. Yani bu tarafları da şu elimle gösterdiğim yerleri bu sene ilk defa sebze diktim. Yani toprağı işlemek kıymetli izleyenler
ağaçlara zarar veriyor. Gelelim zeytinlere. Bakınız bu zeytinimi ben 6 yıldır, yani buraları kesinlikle ne traktör ne de çapa, hiçbir şekilde, yani kazmayla da işleme yapmadım, toprak işlemesi. Bakınız zeytinlerimin güzelliğine bakın, hem iriliğine hem de sağlıklı görüntüsüne bakın. Sadece suluyorum, buduyorum. İlaç da yok. Az önce de ifade ettim. Bir iki kere kükürt kullandım. Yani bunların budamasını da çok yapmadım. Bakınız şu sürgünlere bakın. Suluyorum ama yani 3-4 kere suladım. Tabii bu sürgünlerde zeytin yok, seneye olur. Bakınız çok da sık, kıymetli izleyenler, zeytinler, bizim burada kurumalar oluyordu. Onun için sık diktim zeytinleri. Ama hiç de kurumadı diktiğim herhangi bir zeytin. Kesebiliriz. Yani çünkü çok sık. Bakınız çok sık olmasına rağmen zeytinlerimin iriliğine ve sağlığına bakınız. İlaçlama da yapmadım. Çünkü kıymetli izleyenler, ben gerçekten ilacın hiçbir faydasını görmedim. Gerek sebzelerimde gerekse ağaçlarımda. Evet, gördüğünüz gibi burada da bir zeytin ağacım var. Çok güzel tuttular. Geçen sene daha küçüktü taneleri. Bu sene daha iyi oldu. Tabii budamasını da yaptım güzelce, orta açık. Gerçi şu bayağı bir tepeye doğru gitmiş ama şu dal. Onu da inşallah toplarken budamasını. Şurada da bir zeytinimiz var. Siyahlaşmış. Bunu az suladık. Hafiften bir buruşma var. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunları tabii sulayacağım ben yarın. Evet, bunun da iriliğini görüyorsunuz şöyle. Yani güzel, tutumu da iyi. Bir de her yıl meyve alıyorum kıymetli izleyenler bu zeytinlerimden. Yine diplerini göstereyim size. Dediğim gibi 5-6 yıldır kazma ya da kültivatör, pulluk herhangi bir şey yapmıyorum. Evet, yine incirlerimiz de öyle kıymetli izleyenler. Şimdi tabii ki böyle devam ediyor. Ben şimdi başka bahçeleri de göstereceğim. Yine yapraklar da, yani kalıntıların da bahçeden atmıyorum, gübre olsun diye. Çünkü maalesef topraklarımızı fakir bırakıyoruz. Yani organik madde bakımından çok fakir kalıyor topraklarımız. Onun için bu yaprakları falan bahçemizden uzaklaştırmaya gerek yok. Ben hiç yakmıyorum bunları, bahçemizin bir köşesine koyuyorum. Mesela şu kısımlarda da var. Kesinlikle odunları alıyorum ama bu yapraklar kalıyor. Burada niye ot yok diyeceksiniz kıymetli izleyenler. Benim tavuklarım var. Aslında ben otlu tarımdan da yanayım tabii. Ama burada tavuklar ot bırakmıyor kıymetli izleyenler. Şimdi tabii ki bunlardan bahsettikten sonra ben sizi başka bir, hemen yanımdaki bağımızın diğer bir kısmına götürmek istiyorum. Bakımlı, her yıl yani ilaçlaması, sürme işlemi, toprak işleme işlemi yapılmış bir bağa götürmek istiyorum sizi. Devam edecek olursak kıymetli izleyenler, burada da çam ağacımız var şöyle. Evet. Şöyle göstereyim. Yine burada da zeytinlerimizin dibinde bu çam pürleri ve otlar. Evet, tabii gölgede kaldı şu zeytinler ceviz büyüyünce, ama yine bunda da güzel zeytinlerimiz var. İriliklerini görüyorsunuz. Dediğim gibi ben buralara 2-3 sene önce diplerine domates falan dikmiştim. Buraları da 2-3 yıldır
ellemiyorum, dokunmuyorum kıymetli izleyenler. Yine bakınız şurada bir zeytinim var. Dibinde böğürtlen var. Ve tabi ağaçlar çok sık. Burada çam ağacı var kıymetli izleyenler. Yine burada bir çam ağacı var ama yine de şu tutuma bakın. Bakınız çok süper. Ama dibiyle hiç uğraşmıyorum. Zeytindeki tutumu görüyorsunuz. Evet, güneş almadığı için biraz yaprakları kıvrılmış ama güzel. Dediğim gibi bunlara da herhangi bir toprak işlemi ve ilaçlama yapmıyorum. Bakınız buradan aşağıya da toprak işleme yapılmış. Ben şimdi sizi bir iki zeytine götüreyim. Bakınız bakımlı bir bahçe. Bir tane ot yok. Sürülmüş, toprak işlemesi yapılmış. Evet. Bakınız şu zeytin buruşmuş. Yani neredeyse kuruyacak gibi bir hale gelmiş. Bakınız toprak burada işlenmiş. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Kıymetli izleyenler. Yani pamuk gibi. Evet, toprak çok işlenmiş pamuk gibi. Yine bu da çok tutmamış ve buruşmuş zeytinler. Başka bir ağaca geçelim. Şimdi kıymetli izleyenler, bunun da dibini gördüğünüz gibi işlenmiş bir bahçemiz. Zeytin tutumu fena değil ama küçük tabi meyveler. Bakınız çok benim bahçedeki gibi iri değil. Fena değil. Bakınız burada tutum fena değil. Ama çok iri değil zeytinler. Yine şunlara da baktığım zaman böyle çok tutum fena değil ama sağlıklı görünmüyor. Yapraklar buruşmuş. Bakınız kıymetli izleyenler, yapraklar kıvrılmış. Tabi bu güneşlenmeyle de ilgili olabilir. Budama da güzel yapılmamış. Onunla da ilgili olabilir. Ama toprak işlemeyle de ilgili olabilir. Şimdi başka bir bahçemizin başka bir bakımlı kısmına doğru gidelim şimdi. Yine kıymetli izleyenler, yine bakımlı bir ağaç görüyoruz. Dibi toprak işlemesi yapılmış. Herhangi bir ot yok. Ama gördüğünüz gibi meyve tutumları iyi. Küçük ama çok sağlıklı değil. Bir de bizim bahçede ben şunu fark ettim. Şimdi buraları gezerken bizim zeytinlerin daha erken olgunlaştığını gördüm kıymetli izleyenler. Bakınız bunlar yemyeşil ama bizim zeytinlerde kararma çok fazlaydı. Yani toprağı işlemediğiniz zaman hasata da çabuk geldiğini söyleyebiliriz. Yine kıymetli izleyenler, burada da toprak işlemesi yapılmış bir zeytin ağacı görüyoruz. Çok sık tutmamış. Tabi taneler yine de küçük ve buruşmuş vaziyette. Şöyle gördüğünüz gibi, şöyle göstereyim. Evet. Meyveleri buruşmuş. Bakınız dibinde çukur da açılmış. Sulama havuzu ama zeytinimiz çok şey değil. Evet, bu bahçenin de tabi görünümü iyi. Şimdi yine zeytinlerine bir bakalım. Evet, yine burada kıymetli izleyenler bir ağaç görüyoruz. Bunun da bakınız meyveler buruşmuş ve küçük taneleri. Evet, yine şu da öyle. Budaması fena değil. Çok sık değil bu ağacın. Yine şuna bakıyoruz kıymetli izleyenler. Bu da güneş alan bir zeytin ağacımız.
Etrafı açık. Yani benimkiler birbirine girmişti. Evet. Bakınız zeytinin gelişmemiş, çok küçük buruşmuş. Taneler çok küçük kalmış. Evet, yine tepelerde de aynı sıkıntıyı görüyoruz kıymetli izleyenler. Zeytin, yani bakımlı bahçenin zeytinleri de bu şekilde. Şimdi kıymetli izleyenler, bahçelerimizi gezdik. Yani bakım yapılan, toprak işlemesi yapılan, ilaçlaması yapılan bahçelerle benim bahçemi gördünüz. Yani aradaki fark gerçekten bariz bir şekilde ortada. Hem maliyetim yok benim, yani sulama dışında, budama dışında herhangi bir maliyetim yok. Yani tarım giderleri gerçekten Türkiye'de fazla. Boşuna ilaca para vermeyin. Yani illa da ilaçlama yapacaksanız gülleci bulamacı yapabilirsiniz. Ben gülleci bulamacı uygulaması yapıyorum. Kireçle kükürdü karıştırıyorum. Onu uygulayabilirsiniz. Yani ben asmalarda onu uyguladım 5-6 kere cevize. Dediğim gibi yani toprağımızı işleyerek otsuz bırakmayalım. Çünkü otlara böcekler geliyor. Böceklerin tabii birçok faydası var. İlla zarar vermiyor. Her zaman zarar vermiyor. Yani bütün böcekler zararlı değil. İşlerinde tabii ki zararsız olanlar da var. Yani zararlı böceklerle beslenen böcekler de var. Eğer ki bahçemizde otlar olursa hem buharlaşma da az olur. Nemini kaybetmeyen toprakta solucan olur. Biliyorsunuz solucan gübresi çok faydalı bir gübre. Yani köklenmede kullanıyoruz. Ağaçları köklendirmede, çelikleri. Yine sebzelerimizde kullanıyoruz. Gerçekten organik madde bakımından zengin, yine hümik asit bakımından zengin bir gübremiz. Yani ben gübre de atmıyorum. Onu herhalde ifade etmedim. Eğer gübre de kullanacaksak ağaçlarımızda, şimdi organik gübreler var. Bildiğim kadarıyla devlet de o konuda belli bir miktar gübre desteği de veriyor kıymetli izleyenler. Yani bu azotlu gübrelerden uzak duralım mümkünse. Gübre atacağımıza, yani ağaçları, hani ben tarla bitkileri için bir tecrübem yok ama bunu ben bahçemde gördüm. İlaçlama, gübreleme yapmadım. Kıymetli izleyenler, toprak işleme yapmadım. Zeytinlerimi gördünüz. Tarla bitkileri hakkında çok bilgim yok. O konuda konuşmayayım ama onun da dünya çapında, az önce de ifade ettim. Yani Amerika'da, Avrupa'da doğrudan ekim yöntemiyle, mibzerle toprağı işlemeden ekim yapıldığını duydum. Türkiye'de de Tarım Bakanlığı'nın belli bölgelerde bu tarz tarımı denediğini duydum. Tabii ki araştırabilirsiniz. Yani internetten araştırılabilir bu konuyla alakalı. YouTube'da bu konuyla ilgili videolar var mı? Bakılabilir. Ben tabii videomuz bayağı bir uzadı. Aslında bu kadar da uzun çekmeyi düşünmüyordum ama benim için yani bu video kanalımdaki bütün videolardan önemli. Niye derseniz gerçekten yani gübre yok, toprak işleme yok, ilaçlama yok. Dolayısıyla iyi verim elde ediyorsunuz ve bu tecrübemi de siz kıymetli izleyenlerimle paylaşmak istedim. Bu yönüyle benim en değer verdiğim video bu videom olacak. Tabii öneri ve yorumlarınızı bekliyorum.
Bugünkü paylaşımımız da bu kadar. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.